Merhaba Minnoş Jungle'a hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi. Şuradaki ufaklıkta Mia Hanım olur. Beraber tropikal bitkilere bakıp değişik değişik şeyleri tecrübe edip araştırıp sizlere aktarıyoruz. Bugün bu arkadaşı Instagram'da da sordum. Kendi kendime mi yapayım yoksa YouTube'da video çekeyim mi diye. Mospolo alacağım. Siz de dediniz ki YouTube'da çek, boş ver kendi kendine iş yapmayı. Ben de dedim ki tamam o zaman. Hadi başlayalım. Şimdi bu güzel kızımız bizim Philodendron Cellum Gold oluyor. Gördüğünüz gibi yani şey var ya işte görüyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. Gerçekten çok güzel. Bu filodendronlarla ilgili bilgi verirken bunu alsam mı almasam mı Mospola ama hava kökü yok almayayım boş ver diyordum ki pıt, hava kökü geliverdi. Gördüğünüz gibi burada umuyorum ki gözüküyordur. Kamera çok uzakta çünkü bu minicik hava kökü geldiği için de artık ben bunu Mospola alabilirim. Şimdi Mospola alacağınız bitkilerinizde hava kökü olması gerekiyor. Bu arada bunu da bugün fark ettim. Yaprağın içinde büyümüş çünkü bu hava kökü garip bir şekilde. İçinde büyüdüğü için de ben önceden görmemişim. Ama bir değişik yerden çıkmış. Ben asıl bu hava kökünü kullanacağım. Şimdi bu bitkimiz toprakta. Toprakta bakmaya devam etmeyi düşünmüyorum. Çünkü gene önceden de bahsettiğim gibi Mospola aldığım bitkilerde aroid toprağa karışımı yaptım. Evet gayet gözenekli, çok güzel ama bir şekilde kök çürümesi yaşıyorum. Aslında bunun sebebinin şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi perliti internetten sipariş veriyorum ve gelirken o kadar çok parçalanıyor ki bu köklerin çok fazla su içerisinde kalmasına sebebiyet veriyor bence. Bundan kaynaklı da zamanla mosun içindeki kökler çok güzel büyürken işte aroid karışımındaki köklerde ne yazık ki sorun yaşıyorum. O çıkmıyor. Çok güzel. Daha hiç toprağını değiştirmedim bu kızımın aldığımdan beri. İşte bundan kaynaklı Mospola hangi bitkiyi alıyorsam eğer olabildiğince artık kilde olmasına özen gösteriyorum ki köklerini takip edeyim güzel bir şekilde sorun yaşamadan o geçişi sağlayabilirim. Evet şimdi kızımızı çıkardık. Kökleri çok güzel. Toprağı ıslak olduğu için toprağını rahat bir şekilde temizleyeceğim. Eğer bitkilerinizin toprakları kuruysa çok zorlanırsınız. Bitkinin köklerine zarar verirsiniz. O yüzden olabildiğince ıslatmaya çalışın. Çok kuruysa bir suyun içerisine komple sokun. Bir 15-20 dakika dursun. Ondan sonra gördüğünüz gibi ıslak toprak çok rahat bir şekilde çıkıyor. Bu arada hiç toprağını değiştirmedim dedim ama bu benim toprağım. Değiştirmişim. Bu kadar bitki olunca neyi yaptığını unutuyorsun tabii. Değil mi? Bu benim toprağım. Evet gayet benim karışımım. Köklere zarar vermeden, kökler çok sağlıklı, beyaz, çürüme yok. Zarar vermeden toprağı olabildiğince ayrıştırıyoruz. Bu perlit gibi büyük materyallere kökler yapışmış olabilir. Olabildiğince hani böyle çok zorlamadan o kısmı uzaklaştırın lütfen. O malzemeyi kökten uzaklaştırın. Şimdi tabi burada asıl toprağı temizleyeceğim ben. Ama biraz sonra lavabonun altına götürüp bütün köklerdeki toprağı temizleyeceğim. Çünkü şimdi kil bilyesi videosunda anlatmıştım. Bunda uzun yöntemi deneyeceğim ben. Uzun yöntem nedir? Orada anlattığım gibi hemen kilo almayacağım bu bitkiyi. Çünkü bu bitki benim için çok değerli. Ayrıntısını merak ediyorsanız lütfen o videoyu izleyin. İzlemediyseniz ve kilde bitki bakımı yapıyorsanız lütfen izleyin. Şu an bu bitkimin önce ben köklerinin suya alışmasını istiyorum.
Çünkü topraktan geçiyor. Şimdi buradaki bazı kökleri ben kaybedeceğim. Suya alışmadıkları için, toprağa alıştıkları için. Bazılarına belki de hiçbir şey olmayacak. Artık zamanla göreceğim. Bazı kökler kopabilir. Bu aşamada sorun değil. Hep ne diyorum ben, kök budaması da bazen gerekebiliyor. İşte 1/3'ünü maksimum köklerin budayabilirsiniz. Onunla ilgili de video. Çok fazla video çektim. Kök budaması ile ilgili de video var. Onu da izlemediyseniz izleyin. Aşağıya koyacağım onların da linkini. Hop. Evet, şu an temizleyebileceğim kadarını temizledim. Şimdi götürüp musluk altında olabildiğince hiçbir şekilde üstünde toprak kalmayacak şekilde yıkayacağım köklerimi ve inceleyeceğim herhangi bir sorun var mı diye. Hiç toprak kalmamasının sebebi, şimdi toprak içinde, su içerisinde kalacağı için bu kökler, eğer toprak kalırsa bu toprakla nemi habire orada tutacak vesaire, çürümeye yol açma ihtimali var. Ben bunun suya alışmasını istediğim için bütün toprağı temizleyeceğim. Evet, şu an topraktan arındırdım. Yıkayıp geliyorum. Bekleyin. İşte geldim, buradayım. Ben bu işte ustayım. Evet. Güzel kızımın köklerini olabildiğince zarar vermeden topraktan arındırdım. Kökleri kontrol ettim. Köklerin hepsi bembeyaz. Gayet sağlıklı bir şekilde gözüküyor. Üst kısmını da yıkadım. Ne olur ne olmaz. Hava kökünü kırmamaya dikkat ettim. Çünkü videomu çekmemin bir anlamı olmaz. Siz normalde de dikkat edin tabii ki. Şimdi bu işlem tamam. Gelelim mospol kısmına. Şimdi önceden mospol'la ilgili bir tane video çekmiştim. Şimdi ben bu mospol'u önceden hazırlamıştım ama mosum bitmişti. Gördüğünüz gibi zaten belli. Şimdi bu kısmını ben zaten kullanmayacağım. O yüzden orayı bir keseceğim. Ama birazcık pay bırakacağım. Çünkü pet şişeyle sulama yapıyorum. Şişeyi tutacak şekilde bir pay olması gerekiyor. Görünüyor değil mi? Bu üst kısmı, kestiğim kısmı da başka ihtiyacım olduğunda gene mos yapabileceğim. Mos değil, pol yapabileceğim. Pol da değil, ne o? Yosun çubuğu yapabileceğim. Normalde böyle Türkçe kullanımlara çok takıntılıyım ama mospol bir yapışmış durumda. Şu an bu aşırı kuru. Niye? Çünkü yapıp kenara koyduğum bir şeydi. Size sulama ile ilgili de bilgi vereceğim bugün. Çünkü artık mos bakımını çözdüğümü düşünüyorum. Çok rahat bir şekilde, hani çok yoğun kurumalar yaşamadan, yaşasam da anında müdahale ederek hallediyorum o işi. Evet, şimdi burası üst kısmı olacak benim ama altta da çok fazla boşluk var. Şimdi ben bu kızımı buraya yerleştireceğim. Şimdi saksılarımı olabildiğince, benim küçük tabii ki, çok büyük saksılar kullanmama gerek yok mosa koyduğum için. Şimdi benim koyacağım kabı da düşünürsek şöyle filan olacak bitkim. Bundan kaynaklı benim şuraya kadar filan mos doldurmam gerekiyor. Şimdi mosum bitmişti. Yeniden sipariş verdim. Preslenmiş bir şekilde geliyor. Sadece şu kısmını kullandım. Bu yosunun. Ve şu kadar bir yosun çıktı o kısımdan. Bunu da ıslattım. Tabii ince bir şekilde kırdım ben onu. Sonra içine su koydum. Mos suyu aldıkça şişti. Şimdi peki nasıl kullanıyorum ben bunu? Alıyorum. Bir güzel suyunu sıkıyorum. Ve alttan sıkıştırıyorum. Bazı mospolları çok yapmışım. Boşluklu yapmışım. Onlar aşırı
hızlı kuruyor. O yüzden hani mospolunuzu kendiniz yapıyorsanız benim gibi şey yapmayın. Az kullanayım da daha fazla mos çıksın diye düşünmeyin. Yani mümkün olduğu kadar hem kökün gireceği şekilde bir boşluk da olacak tabi. Ama güzel bir şekilde sıkıştırmak gerekiyor mosu, çünkü hem hızlı kuruyor, hızlı kuruyunca da bir işe yaramıyor. Şimdi bizim hava köklerinin bu mosun içine girmesinin tek nedeni nemli bir ortam bulmasından kaynaklı. Yani nemli ortam yoksa niye kökünü içeriye doğru soksun? Evet. Bence bu kadar yeter. Bir de üstten bakacağım. Gerçi şu an dediğim gibi kuru. Şimdi benim bunu ıslatma yöntemim, bir, götürüp duşun altına sokabilirim. İkincisini de biraz sonra burada şimdi sizle beraber deneyeceğim. Tamamen kurumuş mosta işe yarıyor mu diye onu merak ediyorum. Evet, bu güzel güzel sıkışmış. Evet, şimdi bitkimi mosa bağlayacağım. Ama önceden White Princess'te de yapmıştım. Bugün de dediğim gibi direkt mosa almıyorum ben bitkimi. Önce bir uzun yöntem olan, kilo alışta uzun yöntem olan şişe içerisinde su koyacağım. Su köklerine çevrilmesinde, su köküne alışmasına izin vereceğim bu köklerin. Daha sonra kilo alacağım. İçinde kil yokken benim gözlemlemem daha rahat, işte o adaptasyonu daha rahat yapacak bitki. Şimdi şu şekilde olacağı düşünülürse, biraz fazla mos koymuşum, olsun. Benim şimdi bu bitkiyi buraya sabitlemem gerekiyor. Hava kökünü kırdım. Olsun. Yedekteki hava kökünü kırmadan içeri nasıl sokacağım bilmiyorum ama ya of. Ve başka hava kökü yeri de yok. Kırılan hava kökünün uzamasını dileyerek gene işlemi gerçekleştireceğim. Şaka gibi. Şu an ağlamak istiyorum. Ben yaptım, siz yapmayın. Bitkilerinize nazik davranın. O çıt sesini duydum. Of! Evet, devam. Yapacak bir şey yok. Bunlar oluyor. Yumuşak ipimizi, bitkimizi bağlayacağımız noktanın oradan geçiriyorum. Canım acıyor şu an. Yorumsuzdur. Ama ben bitkime güveniyorum ya. Evet. Telden geçirdim. Hayali hava kökümün olduğu yerden. Yani şunu sokmaya çalışsam girebilir mi? Bilmiyorum. Ama bu hava kökü eninde sonunda ucunu soktuğum yerden girecektir. Evet, okey. Sorun yok. Şimdi hava kökü noktasını, umuyorum ki gözüküyordur. Hava kökü noktasını mosa gelecek şekilde, orada bir hava kökü olduğunu düşünün. Mosa gelecek şekilde yaslıyorum. Okey, şöyle yapalım. Ve lütfen yumuşak ip kullanın. Çok sert ipler kullanıyorsunuz. Bazen görüyorum, bitki büyüdüğü zaman gövdesini yırtar, bir sürü zarar verir o bitkiye. Şimdi bu pamuklu bir ip. Mümkünse hatta likralı bir ip kullanırsanız daha iyi olur. Ben bunu bir süre sonra zaten çıkartacağım buradan. Bir de kurdele yapıyorum. Böyle sert bir düğüm yapmıyorum.
Ki çıkarırken de böyle makas sokmak zorunda kalmayayım oraya. Evet. Şimdi çocuğu bağladık. Tabii ki böyle dönecek. Çok normal. İkinci bir bağ daha atacağım o yüzden. Ki öne doğru bir eğilme yaşamasın. Bu ip normalde büyük bir ip ama ya bildiğiniz şey ipi bu. Ne o? Makrome falan yapıyorlar ya. Onun pamuk ipi. Kestiğiniz zaman üçe falan böyle ayrılabiliyor kalın olanlar. Ben bunları kullanıyorum. Şu ana kadar sorun yaşamadım. Şimdi bitkiyi kırarmışım. Artık videoyu yayınlamam herhalde. Gel bakalım ip. Evet. Şimdi çıkacak olan hava köklerinin bu mosun içine girmesindeki en büyük destek her zaman biziz. Unutmayın, bazen giremeyebiliyor. O yüzden mostaki bitkilerinizi düzenli olarak kontrol edin. Hani bir hava kökü çıkmış ama ulaşamamış mosa bir durum varsa bir tel yardımıyla falan o tarafa doğru itebilirsiniz. Sabitleme yapmayı unutmayın. Şimdi buradaki hava kökünü de ben çok korkuyorum. Evet, gözüküyor. Yani şu an sokamam çünkü mosum ıslak değil. Okay. Şimdi bu tamam. Gitme. Sabit dur. Buraya su dolduracağım için buradaki kökleri alıyorum. Olabildiğince küçük şişe kullanıyorum. Niye? Bunu da suda köklendirme videosunda anlatmıştım. Suyun az olması her zaman daha iyidir. Kökler büyüme hormonu salgılar ve su az olduğu zaman da bu büyüme hormonları o su içerisinde daha uzun süre kalır. Bununla ilgili de hatta bir deney yapacağım. Ay sen çok oynuyorsun, oynama. Bakayım. Evet, şu şişeyi biraz daha yükselteceğim. Evet. Bir yerden daha bağlayacağım ama sanırım kızı. Yok, gerek yok. Şimdi kökler daha fazla açıkta kalmasın. Kökler suya girecek şekilde bunu suyla doldurdum. Aslında ikisini birbirine bağlasam mı acaba diyeceğim ama şimdi ben bunları daha büyük bir saksı içerisine yerleştireceğim için devrilme gibi bir sorunları olmayacak. Hatta yerleştirip öyle size sulamayı göstereyim. Şöyle bir kap buldum. Umuyorum ki olacaktır. Kabın deliksiz olmasına özellikle özen gösteriyorum. Ben çünkü delikli olursa eğer şimdi mosun suyu da akacak ya. Bu suyun yere akmasını istemiyorum. Çok sinirliyim şu an. Ay ağlamak istiyorum. Oğlum dursana yerinde. Ne? Sen misin hareket eden? Sen misin hareket eden? Kaçış yok bebeğim. Çocuğu hapsetmişim gibi oldu ama yok öyle bir şey tabii ki. Sıkıyorsa şimdi devril. Bunun altı kavisli olduğu için dik durmama olasılığı var ama bir de şimdi şöyle deneyelim. Evet. Evi araştırıp geliyorum. Evet. Yakında alışverişe, hatta bugün direkt alışverişe çıkmam gerekiyor. Çünkü altı düz ve deliksiz hiçbir şekilde saksım kalmamış. Bunu kullanacağım. Benim için önemli olan bunun devrilmesini engellemek. Kullanmıyorum. Sinirlendim.
Evet, amacımıza geri dönelim. Bugün gidip alacağım. Bunları kullanma sebebim de mesela bakın. Sodiroi'yi daha yeni aldım. Aynı yöntemle. Evet, gördüğünüz gibi ben ya da Mia çarptığı zaman devrilmemesi için ya da işte vantilatör falan çok fazla kullanıyorum. O süreçlerde devrilmemesi için bu tarz bir güvenlik önlemi almam gerekiyor. Bir de tabii ki mosu suladığımda akan suyun yere akmaması için. Lütfen devrilme. O yüzden bugün gidip alışveriş yapacağım. Şimdi konumuza gelelim. Yeter sıkıldınız siz de biliyorum. Mosum deli gibi kuru. O zaman ne yapıyorum? Şimdi mos hidrofobik özelliğe sahip. Bunu hep söyledim size. Yani sen mosu ne kadar fısfıslarsın, yani ne kadar sularsan sula, eğer çok ciddi anlamda böyle foşur foşur bir hortumla ya da duşun altında sulamıyorsan, böyle üstten kupkuru bir mosa eğer pet şişeyle su takıyorsan ya da bir şekilde üstten su vermeye çalışıyorsan bu su akar gider. Bu şekilde yoğun tazikli bir spreyle mosun dış yüzeyinin her yerine ıslatıyorum. Eğer çok kuru mosunuz varsa ama baktığınız kurumadı, o zaman bunu yapmanıza gerek yok. Artı şişeyi takacağım üst kısmı da ıslatıyorum. Buraya kadar tamam. Şimdi mosun kuruduğunu nasıl anlayacağız? Şimdi benim bitkim çok aşağıda değil mi? Benim üst kısımlarının mosun çok fazla nemli kalmasına gerek yok. Ben bu yosunu kontrol edeceğim zaman bitkiye yakın olan yerlerde şu şekilde bir sıkma işlemi yapacağım ve şu an duyuyorum. Hışır hışır bir ses geliyorsa artık mos kurumuştur ya da kurumaya başlamıştır. İşte o zaman benim sulama yapmam gerekiyor. Ama tabii ki mos yukarıdan aşağıya doğru kurumaya devam edeceği için bitkiye yakın olan yeri de kontrol edin ki bitkinin kökleri buraya girdiğinde kök çürümesi sorunu yaşamasın. Daha sonra ağzında delik olan ve hiçbir şekilde açık sistem bulunmayan pet şişeyi ters bir şekilde takıyorum. Zamanında adezyon, kohezyondan bahsetmiştim ben. Hangi anlatımdaydı hatırlamıyorum. Su molekülleri birbirine değdiğinde ya da başka bir maddeye değdiğinde çekmeye başlar kendisini. Şu an akış görmüyorsunuz. Niye? Çünkü delikler ıslak mosa bir türlü değmedi. O zaman ne yapıyoruz? Bir şekilde gene ayarımı yapıyorum. Gene değmedi. İlk defa sulanıyor. Diğerleri daha rahat oluyor. Şu kısmı birazcık tepe kısmını yumuşatıyorum. Çok sert olmuş olabilir. Evet, gene yerleştiriyorum. Baloncuk çıkmaya başladığında gördüğümde artık su molekülleri yosunla birleşti ve yavaş yavaş şimdi su yosuna geçiyor, yosundan diğer yosuna geçiyor. Geçtikçe ve üstteki yosunun suyu azaldıkça buradaki su yavaş yavaş aşağı inmeye devam edecek. Bu boydaki bir mos için yaklaşık benim böyle bir şişem yetiyor. Pardon, 1,5 filan ayarlama yapıyorum bundan. Tabi dediğim gibi mosun nem durumuna göre değişiyor bu durum. Oda sıcaklığına göre değişiyor kuruma süresi. Ya da koyduğunuz yosunun sıklığına göre de değişiyor. İçeride kök varsa bunların suyu alma durumuna göre de değişiyor. Bu kadar. Yani bir süre geçtikten sonra buradaki köklerin içinde ben yeni kökler, su kökleri artık görmeye başladığım zaman bu bitkimi ben kile alabileceğim. Evet, bugünlük bu kadar. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Birazcık minnoş kısa bir video çekimi oldu ama olsun, en azından bazı ipuçları verdiğimi düşünüyorum. Kökü kırmasaydım iyiydi ama yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar bay bay.